Selamlar sevgili dostlar, hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Mount & Blade 2 Bannerlord FPS arttırma hakkında her şeyi göstereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyelim. Aksi takdirde abi FPS'im yükselmedi, abi şudur, abi budur falan yazmayın. Bunu en başta söylüyorum çünkü bazı arkadaşlarımız sardırarak izliyor ve sonunda böyle kayıplar olabiliyor. Dostlarım sizlere sözüm şu: eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz 30-40 FPS artacaktır. Tabi şunu söylemek de lazım arkadaşlar, eğer bilgisayarınızın sistem gereksinimleri bu oyunu kaldırmıyorsa, hani minimum sistem gereksiniminin biraz aşağısındaysa neyse, ama yani çok aşağısındaysa ve oyunu açamıyorsa bu video sizin hiçbir işinize yaramayacaktır. O yüzden lütfen sizlerden ricam bu videoya like atmanız, destek göstermeniz. Dostlarım gelin isterseniz Mount & Blade 2 Bannerlord FPS arttırma videomuza geçelim. Öncelikle dostlarım oyun içi ayarlarından bahsetmek gerekiyor. Buradan performans testini yapacağız. Hiç merak etmeyin. Pozlama ayarı, ekran kalibrasyonu falan, bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3 tane resim falan veriyor. Bunları kendiniz ayarlayın. Bunların FPS ile alakası yok. Arkadaşlar öncelikle monitörünüzü seçiyorsunuz. Adaptör dediğimiz şey ekran kartı. Ekran kartınızı iyi seçin. İşlemcinizi seçerseniz gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Buradan ekran kartınızı kesinlikle seçin. Bunu laptop kullananlara söylüyorum. Çünkü ben de laptop kullandığım zaman işlemciyi kullanma sıkıntısı oluyordu. Ekran kartınızı seçin arkadaşlar buradan. Görüntü modumuz kesinlikle tam ekran olacaktır. Tam ekran olduğu için Bannerlord daha iyi çalışır arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Sakın pencereli de oynamayın. Ekran çözünürlüğümüz masaüstü değil de 1920-1080. En fazlası hangisiyse onu seçin. O size en iyi görüntüyü verecektir. Fakat eğer baktınız, bu performans ayarlamalarını falan da yapacağız, baktınız abi olmuyor, gerçekten çok kasmaya devam ediyor, ne yapmam gerekiyor? Dostlarım bunu kademeli olarak aşağı indirin. 1680'e 1050, 1600'e 1024, hangisini tavsiye ediyorsun dersen eğer arkadaşlar, buradan 1280'e 1024'ü bulabilirsiniz ve onu kullanabilirsiniz eğer çok kasıyorsa tabi. Bunu benim önerim 1920-1080 kullanın. Bakarsınız performans ayarlamalarından sonra yine kasıyorsa bunu kademeli olarak indirirsiniz ve bilgisayarınız için en iyisini bulursunuz arkadaşlar. Çözünürlük oranı diye bir şey geldi arkadaşlar. Bu sizin FPS'inizi direktmen etkileyen bir şey. Çözünürlük oranı her şeyi blurlaştırıyor. Arkadaşlar bunu yüzde oynarsanız bilgisayarınız gerçekten çok yorulur. Hayvan gibi iyi görüntü verir fakat oyun gerçekten çok kasar. Bunu lütfen 90-95 yapın arkadaşlar veya 80'e kadar da indirebilirsiniz. Fakat daha fazla indirirseniz çok sıkıntı olur. Gözleriniz bozulabilir arkadaşlar. Oyun gerçekten çok bozuluyor. Çözünürlük berbat oluyor. O yüzden bunu 80'den aşağıya indirmeyin. Yenileme hızı dediğimiz olay arkadaşlar şu: yenileme hızı monitörünüzün size vereceği en fazla kare sayısıdır. Yani siz 60 FPS bir 60 Hz bir monitörünüz varsa bunu zaten 240'a çıkartamazsınız. Bilgisayarınız 240 FPS verse bile siz sadece stabil olarak 60 FPS görürsünüz arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Siz ne kadar yüksek FPS alırsanız alın, zaten bunu bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyen arkadaşlarımız için anlatıyorum. Yüksek FPS almak, yüksek FPS'i görmek değildir arkadaşlar. Yüksek FPS'i görmek için de monitöre ihtiyacınız vardır. Benim 240 Hz'im olduğu için buradan bunu seçebilirim. Sizler bunu en yüksek hangisi ise onu seçin. Dikey yenilemeyi kapatın. Menülerde dikey yenileme etkinleştiriliyor. Bunu da kapatın. Kare sınırlayıcı var. Bakın bazı arkadaşlarımızın bilgisayarı iyi olmasına rağmen 30'da takıda kalmış. Abi 30 FPS'in üzerine çıkamıyorum. Gençler bunu 360'a çıkartın. En yükseğe çıkartın veya sizde benim gibi yenileme hızınız 240 ise bunu sabit 240'a kadar çıkartın. FPS'iniz ne kadar çıkarsa sizin de o kadar çok göreceğinizi FPS orantılı olarak söylüyorum. 240'a ben çıkarttım. Sizler bunu 60'a da indirebilirsiniz sizin 60 ise eğer. Veya arkadaşlar 240'ın birazcık üzerine çıkartabilirsiniz, 250 olabilir. Veya bunu 360'da da kullanabilirsiniz benim gibi. Dostlarım şimdi isterseniz gelin performans ayarlarımıza geçelim. Öncelikle buradaki aşamalar gerçekten çok basit. Her kişi anlayabilir. Gördüğünüz gibi tahmini GPU hafıza kullanımı diyor. Bu nedir? Bu sizin ekran kartınızın memory yani hafızasıdır arkadaşlar.
genele baktığınız zaman genel ayarlarım benim ortadaymış. Benim 1050 Ti'm var arkadaşlar. Ama hani ne kadar düşükte oynarsanız o kadar fazla FPS alırsınız. Fakat ben video çekeceğim için arkadaşlar bunu orta ayarlarda kullanıyorum. Sizin eğer bilgisayarınız çok kötüyse bunu çok düşüğe ayarlayabilirsiniz. Buradaki gerekli şeyleri kapatın. Fakat bazı şeyler var arkadaşlar, oyunu gerçekten çok kötü etkiliyor. Örneğin su kalitesi düşük olursa acayip kötü gözüküyor arkadaşlar. Anlatamam sizlere. Yaşamanız lazım. Yani bu şekilde oyuna girerseniz çok sıkıntı olur. Bazı şeyleri yükseltin derim ben size. Oyundan keyif almanız yarayacak şeyleri arttırın. Bazı şeyleri de hani sizin için bitki kalitesi önemsizse abi onu çok düşük yapın örneğin. Çevre detayı hani benim için önemli değil abi. Bok da olsa ben savaşmak istiyorum affedersiniz diyorsanız eğer bunu çok düşük ayarlamanız lazım arkadaşlar. Parçacık detayı, parçacık kalitesi bunlar düşük olsun. Hani gerekli şeyleri bunları düşük yapın arkadaşlar. Burası gerçekten çok önemli. Oyun içindeki ayarlarımız bizim her şeyimiz. Fakat bir de masaüstü ayarlarımız var. Onlar da size eminim ki 30-40 FPS arttıracaktır. Burası zaten direktmen 10-20 FPS'i arttırdık şu anda. Hatta belki daha fazladır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları bu şekilde ayarlayın. Ekran uzay yansımalarını aktif yapın. Aktif yaptığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar hafif bir şey artıyor. Bazı şeyleri dediğim gibi arttırın. Fakat şu neredeydi o? Mozaikleştirme. Aynen bunu kesinlikle kapatın arkadaşlar. Oyun gerçekten çok kötü oluyor. Bunu kesinlikle kapatın. Savaş büyüklüğünü ne kadar düşük kullanırsanız o kadar iyidir. Çok düşük ayarlayın bunu. Düşük, orta, yüksek gördüğünüz gibi zaten sayılar var. 300 vs 300 mü? Orta 400 vs 400 mü? Veya yüksek mi istiyorsunuz? Bunu da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplam 200 kişi oluyor bunda. Düşükte toplam 300 kişi. Ortada ise toplam 400 kişi oluyor arkadaşlar. Maksimum sayılar belirleniyor burada. Animasyon örnekleme kalitesi düşük olacak arkadaşlar. Ve bizim ayarlarımız bu kadar. Ses kanalları ile ilgili de şunu diyebilirim. Bu da gerçekten işlemcinizi çok yoran bir şey. Bunu ne kadar düşük yaparsanız işlemcinizde o kadar az kullanılır. Benim işlemcim biraz iyi olduğu için ortaya aldım. İşlemci sadece sese takılıyor arkadaşlar. İşlemci hani kötüyse bunu direktmen zaten çok düşüğe ayarlamanızı öneririm. Evet arkadaşlar, oyun içindeki ayarlamalarımız bu şekildeydi. İsterseniz gelin beraber masaüstü ayarlarımıza geçelim. Arkadaşlar sizlere bildiğiniz bazı şeyleri de söyleyeceğim. Çalıştıra şu kodu yapıştırıp %temp yazıp arkadaşlar buradaki tüm dosyaları sileceğiz. Gereksiz dosyalardır bunlar. Hiç merak etmeyin, bilgisayarınıza hiçbir zararı olmaz. Devam diyorum ve bunları silmesini istiyorum. Bazı dosyalar silinmeyecektir. Onları şu şekilde altta yapıyoruz arkadaşlar. Ve ardından sizlere söylemek istediğim gerçekten çok önemli bir olay var. Şu tamamlansın bakalım. Bir sürü de öğe varmış. Bunları hep silelim. Bunlar çöp dosyalar arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu silinirken dostlarım hemen ayarlar kısmından grafik ayarlarına giriyoruz. Buraya nasıl gireceğiz diye soracak olursanız eğer arama kısmına grafik ayarları yazıyoruz ve oradan girişimizi yapıyoruz. Öncelikle donanım hızlandırılmalı GPU zamanlaması yazıyor arkadaşlar. Eğer burada size açık kapalı gibi şeyler varsa eğer sizdeki büyük ihtimalle kapalıdır. Bunu açık yapın. Yoksa zaten buraya hiç dokunmayın arkadaşlar. Grafik performansı tercihi var. Bakın burası gerçekten çok önemli. Biz buradan göze tıklıyoruz. Göze tıkladıktan sonra oyunumuzun dosyası nerede? Eğer Bannerlord'un dosya konumunu bilmiyorsanız arkadaşlar buradan özelliklerden gelip şurada hemen yerel dosyalardan göz ata tıklayabilirsiniz ve burada zaten nerede olduğunu gösterir. Ben de direktmen Steam'den aldığım için ve bunu da söylemek şimdi nasip oldu arkadaşlar. Bannerlord'u bana hediye eden Tailverse ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendileri bana bir kod gönderdi ve oyunu size çekmem için bana yardımcı oldular. Teşekkürler. Zaten Türk yapımı bir oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle satın alın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. İsterseniz videomuza devam edelim. Evet, Bannerlord'un konumu bu şekilde. Common tarafındayım. Steam Apps. Geliyorum tekrardan grafik ayarlar kısmına. Steam Apps Common ve buradan arkadaşlar şimdi Mount & Blade 2 Bannerlord'u buldum. Windows 64 kısmına girdiğim zaman Bannerlord X var arkadaşlar. Ben bunu buradan seçiyorum ve seçeneklere gelip bunu yüksek performansa ayarlayıp kaydediyorum. Arkadaşlar bir de herkesin bildiği gibi Steam içinden yüksek ayarlama durumu var. Başlatma seçenekleri gerçekten çok önemli. Öncelikle dostlarım buraya -high yazıyoruz. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar?
Bu sizin oyununuza bilgisayarınızın verdiği öncelik. Önceliğimiz yüksek olacak ki oyunumuz daha iyi çalışsın. Bu gerçekten çok önemli bir komut arkadaşlar. Bunu kesinlikle başlatma seçeneklerine yazın. Dostlarım, bir de Bannerlord'un işlemci tüm Windows ile ortak çalışabilmesi için gerekli bir kod daha var. Bu da arkadaşlar -malloc eşittir sistemdir arkadaşlar. Bu ikisini yazdığımız zaman başlatma seçeneklerinde ayarlamalarımız tamamlanıyor arkadaşlar ve Windows Bannerlord tekrardan başlattığımız zaman artık oyunumuza daha yüksek öncelik tanınmış oluyor ve Windows'la ortaklaşma çalışmış oluyorlar arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemli. Bunları yapın. Eğer korsan aldıysanız yapamazsınız arkadaşlar. Korsan oynuyorsanız bu ayarlamaları es geçeceksiniz. Dostlarım, şimdi ise söyleyeceğim olay gerçekten daha da önemli. Sağ klik yapıyoruz. Bu sadece Nvidia denetim masasına sahip olan kullanıcılar içindir. Haberiniz olsun. Yani ekran kartınız Nvidia ise bu ayarlamaları yapabilirsiniz. AMD için de farklı ayarlamalar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu paneli açtığımız zaman Nvidia denetim masasını yapacağımız ayarları hemen söylüyorum. Siz açtığınız zaman direktmen şöyle bir ekran çıkacak. Biz diyeceğiz ki burada gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan diyeceğiz ve beni oraya götür seçeneğini seçeceğiz. Dostlarım, bunu seçtikten sonra büyüteyim ekranı hemen. Özellik ayar bu şekilde arkadaşlar. Ayarlarınızı kesinlikle buradaki gibi yapın. Fakat buradaki ayarlar değişiyor. Nasıl değişiyor? Buradan hemen GeForce Experience'a hemen giriş yapalım. Bunu da birazdan anlatacaktım. Şimdi nasip oldu arkadaşlar. Sürücüler kısmı var. Sürücüler kısmından ekran kartınızı yenilemenizi zaten tavsiye ediyorum. Bunu yaparsanız gerçekten olağanüstü FPS sonuçlarına ulaşacaksınız. Güncelleştirmeleri kontrol et dedikten sonra eğer güncelleme varsa indirdikten sonra buradaki ayarlar kaybolabiliyor arkadaşlar. Burayı sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bilgisayarınız yavaşladıysa kesinlikle bu ayarları yapın. Şimdi bir de Bannerlord ayarlamalarını yaptık. Fakat ayarlamaları yapmadan önce eğer bu ayarı yaparsanız çok iyi olur. Eğer optimize ederseniz zaten bilgisayar sizin için en iyisini seçiyor. Fakat aralarda donmalar oluyorsa dediğim gibi en düşükleri seçmeniz sizin için daha faydalıdır. Onu da nasıl yapacaksınız? Burada sağ tıkta bir tane diş var. Buradan optimumu zaten kendisi ayarlamış. Fakat ben diyorum ki birazcık daha kaliteye kaçsın diyorum. Bazı ayarları da daha düşür ki ben daha da yüksek FPS alabileyim diyorum. Ve uygulaya seçtikten sonra kendisi otomatik olarak ayarlamaları yapmış oluyor arkadaşlar. Burası da gerçekten çok önemliydi. Şimdi nasip oldu demesi. Peki arkadaşlar, denetim masasındaki ayarlarımızın tamamı nasıl olmalı? Gördüğünüz gibi benim gibi seçin arkadaşlar. Benim gibi seçerseniz eğer gerçekten bilgisayarınız olağanüstü artacaktır. Yüksek FPS alacaktır. Çözünürlüğünüzü buradan kendiniz ayarlayın. Yenileme hızınızı en yüksek yapın arkadaşlar. Dostlar, videoda değinmediğim birkaç şey daha olmuş ve onları videoyu editlerken şu anda görüyorsunuz, videoyu editliyorum. Buna da ekleyeceğim videoyu editlemeye. Arkadaşlar, anlatamadığım bazı şeyler, bazı şeyler olmuş, unuttuğum bazı şeyler olmuş. Onlara değinmekte istiyorum. Arkadaşlar, güç seçeneklerine girin. Güç seçeneklerine nasıl gireceğiz diyorsanız eğer, arama kısmına güç planını düzenle kısmına girdikten sonra şurada iptal kısmı var. İptal kısmına bir kez tıkladıktan sonra bize geri atıyor. Geride ne var? Arkadaşlar, öncelikle herkesin işlemcisi AMD Ryzen değil. O yüzden lütfen sizler yüksek performansı seçin buradan. Yüksek performansı seçtiğinizde ise güç seçenekleri 1 lira 2 lira daha çok yakıyor fakat gerçekten yüksek performans alıyorsunuz bilgisayarınızdan. Enerji tüketebilir diyor daha fazla. Fakat dediğim gibi 1 lira 2 lira etkiliyor etkilemiyordur belki de. Bunu kesinlikle yüksek performans seçin. Diğer anlatmak istediğim özellik ise şu dostlarım. Bilgisayarım kısmından bu cihazlar ve sürücüler var. Cihazlar ve sürücüleri sağ tıklayıp özellikler kısmına geldikten sonra buradan araçlar kısmına geliyoruz. Araçlar kısmında en iyi duruma getir var. En iyi duruma getirdik dedikten sonra gördüğünüz gibi burada sürücülerimiz karşımıza çıkıyor. İyileştirme gerekiyor diyor. Bakın, C sürücüsünü seçiyorum. En iyi duruma getir diyorum ve gördüğünüz gibi kırpılıyor. Tekrardan en iyi duruma getir diyorum. Bunu arkadaşlar sık bir şekilde yapıyorum. Her gün yaparsanız eğer, her gün oyun oynayan bir insansanız veya haftada bir kez zaten kendisi bunu yapıyor. Bunu da zaten ayarlardan yapabilirsiniz.
haftalık olarak yapıyorum veya günlük olarak da yapabiliriz bunu. Fakat haftalık en iyisi bana kalırsa. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Yeni birim D'yi de gördüğünüz gibi öncelikle çözümleyip ardından en iyi duruma getirebilirsiniz. Sürücülerinizi lütfen en iyi duruma getirin. İsterseniz videoya kaldığımız yerden devam edelim. Videoyu kısa bir süreliğine kesmiştim. Bunu araya hemen koyacağım. İsterseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, denetim masasındaki tüm ayarlarımız da bu şekildeydi. Şimdi ise çok önemli olayımıza geçtik. Arkadaşlar, arama kısmına geldik. Buraya MS John Fick yazıyoruz arkadaşlar. Ve sistem yapılandırmasına giriyoruz. Bakın, burası gerçekten çok önemli. 10-20 FPS etkileyebilecek bir durum. Arkadaşlar, ön yükleme kısmına geldiğimiz zaman gelişmiş seçenekler var. Buraya tıklıyoruz ve işlemci sayısı büyük ihtimalle sizde şu şekildedir. Arkadaşlar, işlemci sayısını en yüksek neyse onu yapıyoruz ve bilgisayarınız gerçekten şaha kalkıyor. Öyle at gibi kişniyor arkadaşlar. Yani burası çok önemli. Bunu kesinlikle en yüksek yapın ve Bannerlord'daki akıcılığı zaten siz de göreceksiniz. Bunu kesinlikle yapın dostlarım. Bunu da niye sona sakladım? Sonuna kadar izleyen arkadaşlarımızın olacağını biliyordum. Dostlarım, sizler de sonuna kadar izlediyseniz aşağıdaki yorumlar kısmında yazmayı ihmal etmeyin düşüncelerinizi veya abi izledim çok teşekkür ederim tarzında da yazabilirsiniz. Dostlarım, videomuz bu kadar olsun. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bütün bildiklerimi anlatmaya çalıştığım kısa bir sürede sizlerden tek bir isteğim olacak arkadaşlar. O da eğer video işinize yaradıysa daha fazla Bannerlord içeriği istiyorsanız, ki seri de yapacağız arkadaşlar, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoya inanılmaz bir deli like sayısı bekliyorum. Zaten söyledim veya söylememiş de olabilirim. 200 like bekliyorum arkadaşlar. Sizler yaparsanız ben sizlere güveniyorum. Güzel düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sen kalın sevgili dostlar. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more.